Teknede yaşamak gibi bir hayaliniz var mı? Ya da engin denizlere açılmak, o soğuk, mavi, yeşil sularda gününüzü geçirmek, peki hayatınızı geçirmek? İşte bunu başaran ender insanlardan, ender çiftlerden biri bizlerle beraber. Emre ve Ceren Şimşek'i ağırlıyoruz. Sıra dışı bir yaşamı tercih ediyorlar ama artık pek sıra dışı değil. Çünkü bunu tercih eden o kadar çok insan olmaya başladı ki eskiden tek tüktü ama alternatif yaşam insanlara çekici geliyor, ilgisini çekiyor. Önce bir hoş geldiniz diyelim ve onları tanıyalım. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Şimdi siz bir spor öğretmenisiniz. Evet. Siz bir iş adamısınız aslında. Ama deniz sizi çok çekiyordu. Çocukluğunuzdan beri hayalinizdi denizde yaşamak ve bunu bir gün gerçekleştirecek şansı elde ettiniz. Doğru. Tamam, bitti programımız bitti. Şimdi nasıl oldu bu diye soracağım tabii. Hangi dinamikler, hangi bunalmışlıklar, sıkılmışlıklar ya da tercihler sizi bu yönetti? Hanginiz öncelikle başladınız teknede yaşamaya yoksa ikiniz birlikte mi giriştiniz bu işe? Emre önce başladı aslında. Hani Emre'nin ilk teknesi zaten küçük bir motor yat. Ardından onu satıyor, bir yıl sonra yelkenli tekne alıyor. Yelkenli tekneyi aldıktan sonra işler biraz kötü gidiyor. Tekneyi satmak zorunda kalıyor. O zaman biz beraber değildik ama. Ama o dönemde ben 3 sene boyunca o yelkenli teknemi kullanırken teknede yarı zamanlı yaşıyordum. Yani haftanın 3-4 günü teknedeyim, işte 2-3 günü evdeyim. Öyle bir yaşam Düzen kurmuştunuz. düzeni kurmuştum ama Ceren yok o dönemde. Spor dersi mi aldınız? Sonra, Ceren Hanım? evet. Sonra 2016 yılında ben teknemi işte işlerin biraz bozulmasından kaynaklı sattım. Ve bir boşluk oldu hayatımda. Spora başlayayım ben dedim. Spora başladım ve Ceren'le Ve bu tanıştım. güzel hanımefendiyle Teşekkür tanıştınız. Siz pilates hocası mısınız, fitness hocasınız? Fitness eğitmeniyim, Fitness özel ders eğitmenisiniz. veriyorum, aynen. Peki siz de denizi muhtemelen çok seviyordunuz. Evet, seviyordum tabii ki. Aynı böyle zamanda bir- yüzme eğitmeniyim. Ama tabii ki denizi çok seviyorum. Denizli bir şehirde yaşıyoruz. Her yerimiz deniz tabii ki. O anlamda çok güzel tabii. Sonra Emre'yle biz tanıştıktan sonra bir gün ben iş yerindeyim. Akşam eve geldim. Ayo, evlendik ama o dönemde. Evlendik, Önce tabii. evlendik. Evdeyiz. Evdesiniz Evdeyiz. ve bir Evet, gün evet, Emre Bey evliyiz. geldi. İşten yorgun argın gelmiş. Önüme bir katalog koydu. Katalog seç beğen hanım. Hayır, aldım dedi. Evet, aldım dedi. Allah Ben bu iyiliğinizi tekneyi- versin. Evet. Direkt aldım. Direkt dedi, değil mi? yelkenli miydi, motor yat mıydı? Yelkenli. Yelkenliydi. Ben dedi bunu sipariş verdim dedi. Ben tabii şok oldum. Nasıl yani? Yani beraber aldığımız ilk şey bir tekneydi aslında. Allah herkese böyle alışlar nasip Evet, etsin. evet, amin. Kaç metre, ismi ne? Aynı tekneyle misiniz? Şu an aynı tekneyleyiz. Yok. İlk bir teknemiz vardı. O 41 fitti. Bir küçüğüydü, evet. Bunun bir küçüğüydü. 2 sene sonra bir büyüğüne geçtik. Bir büyüğüne Baktık biraz ki- daha konforlu Tabii baktık ki hale. evet, bu yaşam güzel gidiyor teknede. Bir büyük boyuna geçtik. Yani 2 oda bir salon evden çıkıp 3 oda Üç oda bir bir salon salon, evet, eve evet, öyle girdiler. Bir odayı giyinme odası, bir odayı çalışma odası yaptı bu çift, yani öyle düşünüyoruz. Peki ilk yaptığınız seyahat nereyeydi? Nereydi? Adalaraydı aslında. Ya evet. Değil mi? Çünkü İstanbul'da olduğumuz için en yakın adalar tabii. Adalara gidiyorduk, geliyorduk ve o dönem pandemi dönemiydi aslında. Bizim teknede yaşamaya başlama sebebimiz pandemideki kapanmaydı. Bizim tekneyi bize teslim etti distribütör firma, ilk teknemizi 2022 yılında, değil mi? Evet, hayır, Yok, 2020 yılında. 2020'nin Mart ayıydı, özür dilerim. Teslim ettiler. Teslim ettikten bir hafta sonra pandemiden dolayı kapanmalar başladı. Biz evde mi olacağız? Ya tekne ne kadar güzel, niye tekneye geçmeyelim dedik. Biz eşyalarımızı tekneye taşıdık, kıyafetlerimizi ve teknede, marinada yaşamaya başladık. Neden mesela bir evin konforu, güvenliği, ısıtması, soğutması, sıcak susu, soğuk susu, kendi lavabosu, gerektiğinde bir kadının evi temizlemesi, dışarıdan davet edilen varken bu yol daha çekici geldi size? Bir hanıma sormak istiyorum müsaade ederseniz. Çünkü bu anlattıklarımın çok büyük bölümü bir hanımla ilgili. Evet, evet. Çünkü yelkenli Yelken. zor. Yelkenliyle seyir Evet. sefer yapmak da kolay değil.
Ya tabii sonuçta bir evde yaşıyoruz. Ev sabit duruyor. Hani temizliği daha fazla tabii Büyük. ki. Oda sayısı, metrekaresi her şey daha büyük. Konfor alanı daha fazla tabii ki evin. Ama teknede bizi heyecanlandırdı. Yani hayatımızda sonuçta yani en azından ben kendim için söyleyeyim. Hiç teknede yaşamamıştım. Bir de kapanma olunca dedik ki neden daha böyle bahçeli bir ev gibi gördük biz onu. Böyle kapıyı açtığımızda o bizim böyle bahçeli bir evimiz gibiydi. Aynı zamanda denizin önündeyiz. Yani bizim için hem bahçeli ev hem yalı her şey önümüzdeydi. Yani yeşil alanı var, denizi var. Mobilsiniz, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yelkeni aç ya da motorunu çalıştır, git. Evet. Rüzgar bekle ya da bekleme. Büyük bir özgürlük tabii Evet, ki. evet. Doğru. Ama aynı zamanda bir vazgeçiş. Konfordan. Tabii Evet. tabii kesinlikle. Her seçim bir vazgeçiş sonuç Evet. itibariyle. Bulaşık makinesi yok, çamaşır makinesi yok. Bulaşık makinesi ben oldum mesela. Bulaşık makinesi olmuyor mu teknelerde? O oluyor ama Oluyor. Bizim teknemizde yoktu. Biz Aa. sipariş verirken almamıştık. Koydurmamıştık. ilk teknede yoktu. İkinci teknenin de mutfak yerleşiminden dolayı opsiyonlarında yok ne yazık ki. Düz yani bazı tekne şimdi tekneye konabiliyor tabii ki. Biz şu an istesek de koyabiliriz ama şimdi Ceren var ya niye koyalım? Yıkasın. İşine yıkasın. Evet evet. Ya bizim şöyle bir anlaşmamız var. Anlaşma demeyeyim de öyle Yürüyor. oluyor, öyle Evet. yürüyor. Yemekleri ben yapıyorum, bulaşıkları Ceren yıkıyor. Evet. Bu anlaşmaya varım. Bakın burada bir iş bölümü var. Emre Bey böyle yatsın, kitabını okusun. Ceren Hanım hem bulaşığı yıkasın, yemeği yapsın. Yok. Öyle Olmaz şey. öyle. Bizde çok güzel iş bölümü var bu arada. Harika. Evet yani Emre şey gibi değildir. İşte ben yapmayayım, temizliği de Ceren yapsın, yemeği de o yapsın, o değildir. Dört dörtlüktür, elinden her şey gelir. O anlamda çok şanslıyım yani. Harika. Çok Evet. çok sevindim. Bu arada evliliklerinin 8. yılını kutlayacaklar. Ne diye güzel, mutlu istekleriyle bütünleşmiş bir hayat dileyelim bu Teşekkür vesileyle ederiz. onlara. Şimdi tabii hani tekne çok mobil, istediğiniz yere gidebiliyorsunuz ama aynı zamanda çok iç içesiniz. Evet, evet, evet. Tabii. Şimdi nasıl sorayım soruyu diye düşünüyorum. Siz anladınız beni. Daha usturuplu bir şekilde sormak. Şimdi bazen Dip dibeyiz. Dip dibesiniz ve Evet, sürekli evet. dip dibesiniz. Zaten hani evlilik son derece zor bir müessese. Yani anlaşmaya gönlünüzün olması lazım evliliği yürütmek için. Bir de üstüne üstlük aynı anda aynı yerde kavgalar yani hani vurup çıkmak gitmek yok. 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 Vuracak kapı da yok zaten. Vuracak kapı da Sürgülü yok. kapı. Sürgüyü vur çık git. Yani jargon da değişiyor. Ne yapıyorsunuz mesela tartışmalarınızı, anlaşmazlıklarınızı değil? İlla ki tabii ki oluyor her evlilikte olduğu gibi aslında ama çok uzun sürmüyor çünkü zaten alan dar olduğu için bir şekilde birbirimize omuz atar vaziyette. Yani çarpışıyoruz. Yani her şekilde yüz yüze bakmak zorundayız zaten. Başka bir odaya Nasıl gitme. trip atıyorsunuz birbirinize? Sadece kafamı çevirelim. Yani önden Emre Bey geçiyor. Küçücük- Yemek hazır diyor. Evet, Ya evet. zaten küçücük bir yerde. Ben şuradaki koltukta oturuyorum. Ceren şurada oturuyor. Tamam. Yani küs kalmak zaten mümkün olmuyor. Çok Evet. komik yani. Sadece kafamızı çevirebiliyoruz Çünkü yani başka bir şey yok. iki adım sonra mutfaktasınız. 4. adımda yatak odasındasınız. 2,5. adımda tuvalet banyodasınız. Yani 6 adım sonra da denizdesiniz. Denizdesiniz, Evet, aynen evet, öyle. öyle. Misafir odanız var mı? var. Bekleriz. Görüyor musun? Bekleriz efendim. Valla büyük bir keyifle. Burada çok da severiz misafiri. Ağırlamayı da. Evet. Ama ya arkadaşlarımız gelemiyorlar. Neden? Çok Yazın gelemiyorlar. Biz yazın çok istiyoruz böyle misafir ama biz genelde böyle hep Yunan adalarında olduğumuz için vize bir problem oluyor aslında insanlar için. Ondan ötürü. Bir de uzaklık tabii insan. Onların tatile çıktıkları dönemde biz yakın bir yerlerde olamıyoruz, edemiyoruz. Denk getiremiyoruz. Çok istiyoruz birileri gelsin Evet. ama bir Evet, türlü tekneyi paylaşmak çok güzel. Çok güzel, En evet. güzel tekne de arkadaşımın teknesi diye bir durum var. Çünkü teknenin bakımı falan mesela karaya çekiyorsunuz tekneyi. Tabii. yeni bakımını çekildi falan. tabii. Ne kadar sürüyor teknenin bakımı? Süre olarak. Süre yani şöyle tabii yapılacak olan işe göre değişiyor bu ama
yaklaşık 4 günle 10 gün arasında değişen zamanda yapılıyor bu bakımlar. Neyse o kadar şey değil, Ha, o kadar yok. uzun Çok süreli uzun değil. Evet, Zaten evet. o kadar uzun, daha uzun kalsa altından kalkılamaz. Karaya çektiğiniz zaman o marinaya Ciddi bir ekstra maliyet var. paralar ödüyorsunuz. Çalışanlar bilmem falan filan. Tabii yelkenli motor yat konforlu, gürültülü ama konforlu. İşte stabilize edebiliyorsunuz, işte cruise kontrole koyuyorsunuz, kendi radar sistemini çalıştırıyorsunuz. Yelkenli öyle değil, yelkenli de çalışacaksın. Son sistemde öyle değil artık. Değil. Yeni teknolojilerle. Bir tek şey yok, stabilize yok. Zaten onu da biz istemiyoruz. Yok zaten olamıyor yelkenli Olamıyor, teknelerde. olamıyor zaten biz de bunu istemeyiz yani. Yelkenleri seçme insanın amacı o. Biz hep yan gidiyoruz. onun için gelirken böyle yan yan yan. Bir baktım yan yan gidiyor. Alışkanlık. O motor yatlarda olan birçok teknoloji aynı şekilde yelkenlilerde de var aslında. Elektronikler, otopilot. Hani ben şimdi uzun mesafelerde dümen hiç tutmam ki ben. Beneteau mu kullanıyorsunuz? Beneteau, doğru. Beneteau Oceanis. İki tane dümeni var. var. İki İkiniz de girebiliyorsunuz. Yok. O dümenlerin ikisi birbirine bağlı. Bağlı. Onun nedeni de rüzgar sağ taraftan, sancaktan geldiği zaman yelkenler sola doğru açıldığında siz sağdaki dümeni kullanmanız lazım ki önünüzü görebilirsiniz. Yelkenler sizin önünüzü kapatmasın. Şu anda görüyoruz biz yelkenlinizi. Bayağı hoş havalı bir şeymiş. İsmi ne? Durun tahmin edeyim. Ceren. Şimal. Benim ilk isim. İlk ismi Şimal. çünkü. Şimal, kuzey yıldızı. Çok güzel. Evet, o isim yazıyor. Bununla mı evlenme teklifi? Yok, evlendiğinizde. evlendik. Ama Evet. güzel olurdu değil mi Evet, Ceren Hanım? evet. Sana Tekne tekne aldım. aldım. Tekne aldım. İsmini de Şimal koydum. Kırmızı evet, kuleleri. evet. Hiç hayır denmez buna. Kimsenin hayır diyeceğini zannetmiyorum. Şimdi anladığım kadarıyla Yunan adalarına gitmeyi seviyorsunuz, Doğru. değil mi? Evet. Yunan adalarını sadece siz değil, çok fazla Türk tercih ediyor. Aynen. Zaten onun için özel bir vize grubu ortaya Evet, çıktı, doğru. hepimizin bildiği gibi. Neden daha ziyade Yunan adaları? Çok Yunan adaları çok güzel. Bilmedikleri yerden sordum. Yunan adaları çok güzel. Yani Türkiye kıyıları da çok güzel bu arada. Asla orası daha güzel, burası daha güzel diyeceğimiz bir kıyaslama yok. Ama orada mesela yemekler, porsiyonlar daha büyük, fiyatlar daha uygun. Evet, yani işte iskelede çalışan, marina çalışanları daha saygılı gibi bir sürü aslında detaylar var orada. Yani bir de işte Türkiye'de ekstra farklı kurallar var. Biraz o kurallardan da kaçmak istiyoruz galiba. Bir de o 80'ler Türkiye'sinin doğallığını yaşıyor o adalar. Evet, çok doğal. Çok ciddi bir özlem var bizde. Yani o betonlaşma yok. Evet, Türkiye'nin kıyıları çok daha güzel. Yeşillik, muhteşem, koylar falan müthiş. Yani kıyas kabul etmez ama o doğallık, o insanların yakınlığı, yanlış anlaşılacak ama Yok, çok iyi anlıyorum. yani Evet. kazıklanacak mıyım acaba ben bu restoranda diye hiç Evet, düşünmüyoruz. evet. 4 sene önce ilk biz Yunan adalarına gitmeye başladık. Aynı restoranda artık arkadaş olduk, dost olduk. Türkiye'de misafir ediyoruz. Onlar bizi evlerinde misafir ediyor. 4 sene önce yediğimiz salatanın fiyatı hala aynı. Ya. Evet, Yani evet. Gerçekten öyle. İşte bu çok çekici, tüketici akıllı. Tüketici ne istediğini biliyor. Dünyanın neresinde olursa olsun artık araştırarak gidiyor ve kazıklanmak istemiyor. Evet. Doğal olanı istiyor ve yakınlık, iyi hizmet istiyor ve maalesef diyorum maalesef bu Yunan tarafında daha iyi. Hem yapılaşma açısından hem fiyat politikası açısından hem sosyalleşme açısından hem de turiste davranış açısından. Evet, kesinlikle. Bunu bir kere bilelim. %100. Negatif taraflarımızı bilelim ki bertaraf edebilelim bunu. Hemen her şeyi alkışlamak gibi bir durumumuz söz konusu olmamalı. Küçük bir anımızı Lütfen. anlatmak isterim Tabii, buyurun. bununla ilgili. Andros Adası'ndayız. Kiklatlar'da, Orta Ege'de çok güzel bir ada. İlk gittiğimiz zamanda bir taverna deniyor orada restoran, işte balık restoranına, meze restoranına. Tavernada rezervasyon yaptırdık ve özellikle bir masayı istedik. Sahibi hemen ismimizi yazdı falan filan. Akşam gittik.
O masaya garson başka birilerini oturtmuş. Çok sinirlendi. Bizi başka bir masaya oturttu. Hemen hediye bir şişe şarap. Biz dedik ama bizim için hiç önemli Hiç problem değil. Hiç Bak problem. gerçekten Orada da problem oturun, değil. sorun yok Ha, dedik. bir şişe şarap getirdi falan. Neyse biz çok keyifli bir yemek yedik. Ertesi gün sabah limandayız. Teknemizi aborda etmişiz. Kıçtan kara değil, böyle yan taraftan doğru teknemiz bağlı. Saat 8.30 falandı. İçerideyiz. Ceren spor yapıyordu hatta içeride. Tak 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 bizim tekneye birisi vuruyor. Ben bir heyecanla çıktım. O restoranın sahibi Yannis. Evet. Gelmiş, bir elinde sıcak ekmek, diğer elinde de kutunun içinde 6 tane yumurta. Kendi bahçesinden. Yani Kendi- Afharisto Parapoli. Ya Çok tatlı. evet. Akşam için tekrar özür dilerim dedi. Bu akşam sizi o masada misafir etmek istiyorum dedi. Evet. Ya yumurta ve Çok sıcak ne ekmek tatlı. getirmiş bize. Sizi de sevmiş ama. Ve büyük Ama ihtimalle. Türkleri Sevmiş. seviyorlar bu arada. Yani Seviyorlar, değil mi? %99'u seviyor bence. Biz Evet. hiç bugüne kadar kötü bir şeyle karşılaşmadık. Zaten ben yayınlarda da hep söylüyorum. Tamamıyla bunlar politik. Hani halkların kardeşliği arasında bir problem Yok. olmaz olamaz ama politika Onlar da Onlar da aynı şeyi aynı. söylüyorlar. yapması Evet. gerekeni yapıyor. Yapacak bir şey yok. Onlar da aynı şeyi söylüyorlar. İki halkın kardeşliği. Peki şimdi bakıyorum ki evinize geri dönmüşsünüz. Ya evet. Bu ne kadar yazık ki. konuştuk. Aşığız, şöyle yan yatıyoruz, böyle düzelemiyoruz dedik. Sonra bir baktık ki eve dönmüş bizimkiler. Niye? 6 sene oldu tekne. Gerçekten. Evet. Tabii 6 çok uzun sene. süre. Yaz, ben 1,5 sene, son 1,5 sene eve hiç gitmedim. Ceren eşya, kışlıkları götürüyordu, yazlıkları Emre getiriyordu. evin kapısının şifresini unutmuştu. Gerçekten. Evet. Evet. Bu kadar. Öyle. Ya- Ne dediniz peki? Hadi 6 sene yeter, biraz şifreyi hatırlayalım mı dediniz? Ne oldu? Yani şöyle oldu aslında. Tekneyi biz şimdi her sene Pendik'ten alıyoruz marinadan. Tatile gitmek için işte 3 ay 4 ay güneyde olmak için ne yapıyoruz? İşte bir Marmara Adası, Marmara Denizi geçiyoruz. Arkasından Çanakkale, Bozcaada, yani bize aşağı inene kadar çok uzun sürüyordu. Bir hafta. O bizi biraz sıkıyordu. Bir türlü hemen böyle hızlıca Ege'ye, Akdeniz'e inmek istiyorduk. Kaptanlar götürüyorlar, siz uçuyorsunuz, oradan Biz onu devralabiliyorsunuz. yapamayız. O bizim çünkü evimiz. Ha, Evet. Tekne değil o, ev. Tabii. Evet. Ama yani Başkasına teknemiz de nasıl- olsa hani biz onu ev olarak görmesek Anladım. de yapmayız. Nasıl devredeceksiniz? Tabii yani. Yapamayız onu aynen. Ay çok Evet, tatlı. evet. Ama daha sıkıcı olanı geçen yaz yaşadık. Yani Dönüşü. geçen yaz sonu yaşadık. Dönüş. Tabii Ege Denizi'nin hakim rüzgarı Poyraz'dır. Kuzeyden doğru eser. Aşağı doğru inerken çok büyük problem yaşamazsınız ama yukarı doğru çıkmak denir Evet. buna. Yukarı doğru çıkarken Sıkıntı. o Poyraz estiğinde o havanın bitmesini beklersiniz. Biz geçen sene, ya çok şımarıkça olacak ama Samos'ta 10 gün bekledik. Bozcaada'da da bir 7 gün bekledik. Beklemezseniz ne olur? Çıkamıyorsunuz ki, gidemezsiniz yani, ciddi bir fırtına Çok var. rüzgar var. Tekne yukarıya yani ilerlemiyor. Bir knotla gidiyoruz ya da 2 knotla tekne gidiyor. Gitmiyor gibi bir şey yani. Öyle söyleyeyim. Tekneye de zarar veriyor. Tabii ki. Zorluyor tabii ki. Bizi de yoruyor. Bizi de çok bizi de yorar. çok Yani yoruyor. mümkün değil çıkmak. Yani kimse burnunu çıkartamıyor fırtına Evet. vaziyetinde. Şimdi diyelim ki 30 knot rüzgar esiyor. Sizin teknenizde 7 knot hızla gidiyor. Baş taraftan geldiğinde rüzgar 37 knot hissediyorsunuz onu. Evet. Rüzgara karşı koyuyoruz gibi oluyor. Oralarda çok bekledik ve yaz sonuydu. Bomboştu her yer. Çok sıkıldık. Hava da kötüydü. Hava kötü. Yağmur, çamur, dışarı çıkamıyoruz. Bozcaada'yı görmeniz lazım. Biz Bozcaada'yı hiç böyle görmemiştik. Bomboş. Sadece biz varız Evet. limanda. Öyle bir durumda öyle beklemek zorunda kaldık 7 gün. Çok sıkıldık. Sonra döndüğümüzde de baktım benim eşyalarım sığmıyor artık. Bir kadın olarak sığmıyor yani. Ben her gün içe aynı şeylerle, aynı ayakkabı, aynı çanta. İşe mi gidip geldiniz bu süreç Yok, içerisinde? döndükten Kışın sonra. döndüğümüzde. Döndükten sonra. Döndük, yaz bitti artık. İşlerimize devam ediyoruz. Baktım ben her gün aynı şeyleri giyiyorum. Yıllardır hiçbir şey değiştiremiyorum. Kıyafetlerim var, sığmıyor ya da görmüyorum onları o küçücük alanın içinde. Ne kadar düzenli olsa da görmüyoruz. İşte en altta kalıyor vesaire derken sonra dedim ki biz bir evi mi denesek dedim. Bir deneyelim evimizi. Hani tekneyi de belki dedim güneye bırakırız. Hani o bizim için bir kolaylık olur. Çünkü arabayla gideriz hemen istediğimiz bir koya gidebiliyoruz orada çok yakın. Buradan inmemiş oluruz dedik. Böyle bir eve geçmek istedik. O sırada da bir arkadaşımız, o da Amerika'da yaşıyor. Teknesi Orhaniye'deydi.
Onunla konuşurken ben bu fikrimizi söyledim. Dedi ki Emre neden Orhaniye'ye benim yanıma gelmiyorsunuz? Ben dedi Marinette'in sahibiyle konuşurum. Size bir yer ayarlayabilirim belki dedi. Ertesi gün aradı beni. Emre konuştum. Size de bir yer ayarlayacaklar. Bir tekne çıkacakmış. Onun yerine sizi koyacaklar Harika. dedim. Çok iyi denk geldi. Sahibiyle konuştuk. Rakamda anlaştık ve ben Ceren'i aradım. Ceren o sırada işe gidiyordu arabayla sabah. Ben de işteyim. Ceren Hallettik. böyle hallettik dedim. Arabayı sağa çekti ve ağlamaya başladı biliyor musunuz? Evet. Şu anda gözlerim Gerçekten dolu. mi? Niye bilmiyorum, böyle bir durum var yani. Gitmeyin yahu, bu kadar ağlatmayın kızcağızı. Özledim. Şu stüdyoda Bakar bu mısın? kadar acılı sohbetler yaptık. Bu kadar üzülen insanları ağırladık. Bir türlü kimseyi ağlatamadık. Acıya bak. Zoom girelim. Teknemden uzak kalıyorum diye Ya ağlıyor. Evet, evet. ağladı. Evet. Ondan sonra Ay canım benim. Evet, evet. O kadar uzaklaştırmayın bu kızcağızı yahu teknesinden. Ağlatmaya değer mi? Gidiyoruz zaten, şimdi az kaldı. gidiyoruz. Az kaldı. Aynen. Yeni dönem, yeni sezon bu sezon Ne için. kadar uzak kaldınız? Kasım'da gitti Kasım tekne. sonunda götürdük. İşte Kasım'dan buraya kaç? 4, Mart, 5 ay, Mart. 6 ay, 6 7 ay. ay. 6-7 ay oldu tabii. Peki hemen soruyorum o zaman. Kara mı deniz mi? Yazın kesinlikle deniz. Tabii, tabii. %100 deniz. Zaten herkes tercih eder. Yazın en Tabii. güzeli. Kışın zor. Herkese uygun bir şey değil bence. Çok da böyle, o zamanlarda biz teknede yaşarken herkese şey yapmıyorduk. Denizde yaşayın, deniz çok güzel diye vurgulamıyorduk. Çok güzel diyorduk. Biz çok seviyoruz diyorduk ama herkese uygun bir şey değil. Zor yani. Kolay Gerçekten kolay zor. değil, hakikaten kolay değil. Peki bir şey soracağım. Şimdi ben dün ilk defa Deniz'le buluştum. Ha. Adaya gittim. Ha. Ve yani bakar mısınız siz görebileceksiniz. Oo. Bakın. 50 koruma faktörü, yanlış Kötü bir anlamayın. buluşma oldu. 50 ile yandım. 50. Sohbet muhabbet ederken işte arkadaşlarımla 50 ile ben ıstakoz şekline gelip, çünkü aşırı beyazım ve 50 de korumuyor maalesef. Ben korur zannediyordum. Evet. Güneşin etkilerinden ekstra uzak durmamız gerekiyormuş. Fakat karşımda son derece bronz ve güneş benim kız kardeşim diyen bir hanımefendi var. Teşekkür Ne ederim. yapıyorsunuz? Çekiyor. Ben zaten esmerim, yani tenim normalde de koyu benim. Ben beyaz bir insan olmadığım için anında yanıyoruz. Emre de öyle bu şekilde bu arada. Hani çok hızlı yanıyoruz. Aa, iyi Çok bari. hızlı bronzlaşıyoruz. Çünkü o acı... Evet, evet. Yok, biz acı kısmında hiç yok bizde. Evet, evet. Peki beraber yaptırdığınız bir dövme var mı? Var. Var. Ya. Hep Olmaz mı? denizle alakalı. Emre'nin Denizle özellikle. alakalı Tabii. tahmin ettim. Buradaki Bu sizin- dövmemiz, o küçük dövme Ceren'le Benim aynı. arkada da yelkenli var burada. O aynısı. Aynı tekne. Bir de Aynı. Burada bir dövmemiz var, benim sırtımda var. Geyik. Orada, geyik. Hep beraber mi yaptırıyorsunuz Evet. dövmelerinizi? Genelde öyle oldu. Ah, ne kadar tatlı. Burada benim deniz... Oktopus var, denizcilik. Evet, burada bir Köpek karetta balığı var. var. Çekiç köpek balığı var. mavi Çekiç balina var. köpek balığı mı gördünüz seyahatlerinizde? Hayır, görmedik. Ama ben çok seviyorum. Onlarla ilgili belgeseller izlemiştim. Çok etkilenmiştim çekiç başlı köpek Çok balığından. acayipler değil mi? Çok hem de. İnanılmaz. Mavi balina da dünyanın en büyük En büyüğü. balinası. Kalbi insan bedeni kadar, öyle düşünün. Bütün Evet, bedenimiz ana damarının kadar. içinde biz yürüyebiliyoruz. Yürüyebiliyoruz. Evet, Evet, ne enteresan değil mi Ahtapotlara deniz da canlıları? hayranız. İkimiz de öyle. Muhteşem zeki hayvanlar. Müthiş değil mi? Bir My Octopus Friend diye. Ya, onu izledikten sonra biz daha hiç acayip değil ahtapot mi? yiyemez olduk, biliyor musunuz? Evet. Bak gerçekten. Benim oğlum da Kırmızı Balık şarkısından dolayı balığı bıraktı. Ya. Yazık o balığa diye. Bir daha balık yemiyor. Yemekleri nasıl yapıyorsunuz? Mesela çok güzel sistemler var. Teknelere ulaşan marketler, temiz Evet. sular. Nasıl bir erzak hazırlığı yapıp uzun yola çıkarsınız? Şimdi bizim şöyle bir durumumuz var. Biz hani denize çıkıp da ve haftalarca koylarda bu falan değiliz. Biz özellikle Yunan adalarında limanlara bağlanmayı çok seviyoruz. Adaları gezmeyi çok seviyoruz. Orada işte motosiklet ya da araba kiralıyoruz. Çoğunlukla Anladım. motosiklet kiralıyoruz. Doğal Geziyoruz. olarak hani o adalarda zaten, bir de Ceren de bakıyor, ben pazara çıkmayı çok severim. Semt pazarlarını İstanbul'da Çok çok güzel. severim. Orada da adalarda da yine pazarlara bakıyoruz. Ne zaman acaba buranın pazarı Harika. diye. Oradan erzaklarımızı alıp kendimiz yapmayı seviyoruz aslına bakarsanız. Peki aşağıdakilerden hangisi? Atlantik geçişi, Süveyş kanalı geçişi, Kuzey Buz Denizi geçişi.
Çok zorlu bir soru bu. Öyle Yunan adaları olmaz bir yere kadar. Soru bilmediğimiz yerden. Tabii hakikaten hiç Şimdi bakın ayrı ayrı cevap verelim buna. Hadi. Olur mu? Tamam. Ben Atlantik geçişini tercih etmem. Çünkü Atlantik geçişi yaklaşık 16 ile 18 gün arası süren Karayla sıfır bağlantı. sıfır tabii ki bağlantı ve sabit bir rüzgar, ticaret rüzgarları dediğimiz bunlar işte Kasım-Aralık ayında başlar. Herkes de zaten o aylarda geçer Atlantik'i. Ayarlarsınız yelkenlerinizi, trimlersiniz ve aynı trimle günlerce Cruise sistemi gibi Evet. düşünelim Aynen öyle. yani. Hiçbir şey yapmazsın. Bu çok sıkıcı bir şey. Anladım. Ama Size göre Süveyş kanalı geçişi yani yağmur. Çok güzel değil mi? Evet. Bayılıyorum bu stüdyonun Evet. böyle doğayla bu kadar iç içe olmasına ve bunu izleyicilerimizle paylaşmaya. Bayağı. Süveyş kanalı geçişi inanılmazdır eminim. Onu birkaç Değil mi? geçen kişilerden işte Fatih Aksu'dan dünyayı dolaşan insanların videolarında izledik, muhteşem. Ya da Nordik fiyortlar da olabilir. Orası çok soğuk. Olsun. Orada yelken yapabilmek için orada her tekne yelken yapamıyor ne yazık ki. Bir kere teknenizin alüminyum ya da işte çelik gövde olması lazım ki o kopan buz parçalarını size zarar vermesin, etmesin. Onların bir takım şeyleri var. Teknenizi özel hazırlamanız lazım. Bizim Bunun için. teknelerimiz fiber çünkü. Anladım. Hafif. Hafif Peki şunu soracağım. Deniz canlılarıyla iletişiminiz nasıl? Mesela ben ayağımın yere değmediği yerde ya da akşam vakti ya da görmediğim sularda denize girmekten hoşlaşmıyorum. Bilmek istiyorum aşağıda ne var. Emre'nin hiç öyle bir durumu yok. Emre her yerde yüzer. Öyle mi? Her yere dalar. Dün bir deniz anası istilası vardı. Oo. Bir de pusula diye bir şey çıkmış. Dün öğrendim ilk defa. Kahverengi sokan deniz anası. Onu bilmiyorum. bilmiyordum. Pusula. Kahverengi deniz anaları. Kahverengi Ben de gördük dün- bu arada, marinada Onun görmüştük. ismi Ha, pusulaymış. Onun ismi demek. pusulaymış. Bu sokuyormuş. Yeni ortaya çıkmış. Adalarda benim hiç umurumda Yeni değil. bir korku Deniz yüklendi. analarının arasında yüzdüm ben ama çocuklar çok korktular benim ikizler. Ama görüyordum yere. Sizde öyle bir dert yok. Ben de hiç yok. Bir de ben dokunurum da hani hiç yani korkmam da çünkü ben tüplü dalış da çok uzun yıllar yaptım. Denizin altına indiğiniz zaman aslında yukarıdan farkı yok aşağısının. Orası da öyle bir flora. Oradaki yosunlar bizdeki çimenler. Oradaki balıklar bizdeki kediler. Yani Ceren denizin altına gözlükle bile bakamıyor. Evet, evet. Ama ben olimpik havuzlarda da suyun altına hani havuzu komple göreceğim şekilde bakamıyorum. Yüzme eğitmeni olmama rağmen. Sadece alt önüme bakabilirim aşağıya. Öyle bir korkum var. Sanki beni böyle o karanlık çekiyor gibi hissediyorum. Yosunlu yerde giremem. Emre öyle bir yere atıyor ki demiri. At diyorum, geri gidiyoruz. Yosuna geldiysek tekrar topluyoruz. O kadar. Böyle öbek öbek yosunlara gelmemek için asla sevmiyorum. Yosunun içinde bir sürü canlı öyle Evet. çıkıyor mıkıyor falan. Ama değil onlar bir şey yapmıyor ki Yapmıyor da size. işte. Aman, deniz yılanları o kurdeleler yüzüyor falan böyle. Ya bir şey söyleyeyim mi? Siz onun yani bizler onun yaklaşık 50 katı 100 katıyız. Düşünsenize sizden 100 kat daha büyük bir canlı gördüğünüzde o mu korkmalı siz mi korkmalısınız? Alan onun. Tamam. Evet, o Alan korkmuyor. onu. Arkadaşlarını O korkmuyor. çağırabilir orada. Ceren beni anladı. Evet. Biz anladık birbirimizi. Bundan sonraki rota neresi olsun istiyorsunuz? Hayaliniz yani ya hadi gel şunu yapalım dediğiniz rota hangisi? Çok güzel. istediğiniz, yapmak istediğiniz. Biz İyon'a hiç geçmedik, İyon denizine. Yunanistan yani Öteki tarafı. İtalya arası. İtalya Oraya tarafına, geçmedik ama- Sardinya ve Hırvatistan tarafı bizi çok çekiyor. Evet, evet. Amalfi Coast yapalım. Ya Ondan Amalfi. sonra güneye Vay. inelim Sicilya kıyılarından Evet, müthiş. Côte d'Azur yapalım. ama siz bizim yerimize çizdiniz işte güzel rotayı. Côte d'Azur'da geçtikten sonra Nice, Cannes, Monte Carlo, Nice, Cannes sonrasında çok daha bakir yerler var. Var. Oralara gidiyoruz ve yukarıya çıkıp Manş Denizi'nden geçiyoruz.
Rota Orası için Cebeli Tarık'ı Tarık'ı geçip geçip Biskay Körfezi'ni geçip de geçmeniz lazım. İşte Körfez daha Oha, güzel değil mi? Orayı geçmek istemiyoruz çünkü İstemiyoruz. Niye? Son dönemde orada çok fazla orka saldırıları olmaya başladı. Girmeyin teknelere. denize. Tekneye Teknelere Teknelere saldırıyor saldırıyorlar. tabii. Teknelerin dümenlerini kırıyorlar. Evet. Ve çok enteresan yani ve orada batan tekneler de var. Çok büyük sıkıntılar yaşayan tekneler de var. Dümenin altındaki o yön veren palalar var. Onlara saldırıyorlar. onlara saldırıyorlar. O zaman dümen kilitleniyor zaten, yani dümen çalışmıyor. Ben size bir O yüzden o tarafa belgesel geçmek daha istemiyoruz. Önereceğim. Tilikum'un belgeselini izleyin. Orkaların ne kadar zeki olduğunu. Tabii ki. Tilikum bir orka, Şamu olarak geçiyor, şov yapıyor fakat seyredin bakın ne demek istediğimi anlayacaksınız. Neden belki saldırıyorlar o zaman daha netleşmiş olur. Şey diye biliyoruz değil mi? Yavrularını avlanmayı mı Evet, öğretiyor? birçoğu yanında yavrusuyla Ya. saldırıyor ve yavrularına avlanmayı öğretiyor. Evet. Görüyor musunuz? Ne inanılmaz bir devri daim var şu dünyada. Evet. Yer onların, biz onların misafirleriyiz. Misafirleriyiz, aynen. Onun için saygı duymak mecburiyetindeyiz onlara. Doğru. Çok güzel bir yaşam. Ben nazara çok inanıyorum. Nazar değmesin size. Ay, çok teşekkür ederiz. ediyorum. Ve size bir kitap Ay, armağanıyla harika. uğurlamak Teşekkürler. istiyorum sizi. Hayata Açtığım Yelken, Emre Görensay'ın Remzi Kitabevi'nden çıkan kitabı. Siz de hayata yelken açmışsınız ve ne güzel sürüyorsunuz yelkenliğinizi. Bunu da keyifli okuyun. Ay, çok teşekkür Teşekkür ederiz. ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Buyurunuz Çok efendim. mersi. Şimal Hanım'a. Şey gibi oldu, evlilik cüzdanı gibi oldu. Evet. Tekrar teşekkürler ve kısacık bir ara.